Selam dostlar, yeniden kanalıma hoş geldiniz. Her bölüm öncesi ve sonrası olduğu gibi Leke dizisi incelemelerine tam gaz devam ediyoruz. Dün 5. bölüm için ikinci fragman yayınlandı ve bu fragman ikinci bölüme dair çoğu şeyi bizlere net bir şekilde anlatıyor. Hadi şimdi gelecek bölümde neler yaşanacak hep beraber konuşalım. Size söz veriyorum, kanalıma ilk defa geliyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyerek gelecek bölüme ilişkin tüm detayları anlayacaksınız. Bu yüzden sadece sabretmenizi ve yarıda kapatmamanızı tavsiye ediyorum. Videoya başlamadan önce Leke dizisi için yayınlayacağım incelemeleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Fragman Yasemin ve Cem'in Luna Park sahneleriyle başlıyor. Bu fragmanda da birbirlerine olan davranışları ve aşklarına olan inançları tam gözüküyor. Diğer fragmanda biliyorsunuz Yasemin Cem'le ilişkileri konusunda çarpıcı şeyler söylemişti ve bunlar kafamızı karıştırmıştı. Bu fragmandaki Luna Park sahnesi de zaten geçen hafta verilmişti. Görünen o ki Yasemin bir şekilde bu sahnelerde kafasındaki problemi silmeyi başarmış. Çünkü biliyoruz ki geçtiğimiz bölümün final sahnesinde ona büyük bir tuzak kurulmuştu. Tüm bu mutlu anlarının ve eğlencelerinin arka planında ise konuşan kötü ve karanlık bir isim var. Bu kişi ise Birkan. Birkan Yasemin'e kafayı fena halde taktığını bilmeyen yok. Ancak bu saldırılarının şiddeti artmaya devam ediyor. Cem'in varlığının kendisine güç verdiğini söylüyor ve hayatında hiçbir zaman Yasemin'in yanında olduğu kadar mutlu olmadığını söylüyor. Ve elindeki günlüğü parçalarcasına davranışlarını gösteriyor. Günlük sahnesini hatırlıyoruz. Serpil bu günlüğü Yasemin'in mi diyerek Birkan'a sormuştu ve Birkan öfkeli bir şekilde atlamıştı. Bu yüzden olayın şöyle gelişeceğini düşünüyorum. Bu Birkan'ın konuşma sahnesi ve duygularını ifade ettiği sahneler gece vakti ve Serpil'in ofisinde gerçekleşecek. Ve Serpil'e bu yüzden içini dökecek olabilir. Ama bu günlüğü parçalarcasına masaya vurduğu sahne kesinlikle karakolda geçiyor. Bundan eminiz. Çünkü fragmanda bu net bir şekilde gösteriliyor. Bu fragmandan anladığımız üzere Yasemin'e kurulan kumpasın etkisi bu bölümde devam edecek. Hiç şaşırmadım, takip edenler bilir. Mehmet'in onların masada otururken fotoğraflarını çekeceğini düşündüğümü sizlerle paylaşmıştım. Ve bunun gerçekleştiğini bu fragmanda gördüğüm için çok mutluyum. Tahminlerimiz bizi yanıltmadı ve Mehmet çekilen bu fotoğrafı bilgisayarına çoktan aktarmış ve Karanlıklar Prensesi ile beraber konuşuyorlar. Mehmet'in planlarında tam da tahmin ettiğimiz gibi Cem'e bu fotoğrafı göstermek var. Fotoğrafta dikkat çeken bir detay var ve bu detayı da Cem'in fark edeceğini düşünüyorum. Cem'in bu fotoğrafa baktıktan sonra muhtemelen ilk bakacağı şey Yasemin'in yüz ifadesi olacaktır ve suratındaki o soğuk ve aynı zamanda şaşkın bakışlarından da Yasemin'in hiçbir suçu ve bilgisi olmadığını, bir tuzağa düşürüldüğünü rahatlıkla anlayacaktır. Bu yüzden de bu detay da bu bölümde kullanılabilir. Cem'in bu fotoğrafı görüp görmeyeceği konusunda emin olmak zor ama Mehmet'in bu planlarının peşinde olan Cem hiçbir şey çaktırmayacaktır ve bu fotoğraf eline geldiğinde Mehmet her şeyi kazandığını zannederken Cem ondan birkaç adım önde olduğu için umurunda değilmiş gibi davranıp Mehmet'i mat edecektir. Mehmet'in bu yaptığı kendince süper akıllı davranış gibi Cem'den de bu bölümde oldukça iyi hamleler bekliyorum. Sürekli bu bölümde Mehmet'in ensesinde olacaktır ve onun yaptığı her şeyi çok yakından takip edip olan biteni çözecektir. Zaten biliyoruz ki holdingdeki çalışanların çoğu da bir nevi Cem'e haber götürüyorlar ve olan biteni ona sızdırıyorlar. Gelecek bölüm için bu anlamda çok heyecanlıyım. Cem'in bu fotoğrafı alsa bile dediğim gibi hiç umurunda olmamış gibi davranmasını bekliyorum. Çünkü her şeyi çoktan çözecektir. Bu fragmanda bir diğer detay da Oya Ajans'ın adının geçmesi. Biliyoruz ki Oya Ajans Serpil'in gündüzleri legal işler yaparken geceleri çok gizli işler peşinde koştuğu bir iş. Şimdi bu detayın farkına varan Arda ve arkadaşı bu durumun üzerine gidecekler. Telefon başında oturan ikili Oya Ajans hakkında bazı detaylar araştıracak ve kendilerine bir kadın isteyecekler. Ve emin olun ki bunu Arda bilerek yapacak çünkü o ajansı arayıp istediği kadın Yasemin olacaktır. Ama onun şahsına Yasemin değil Şirin gelecek. Bu sahnede o telefon sahnesinin devamı niteliği taşıyor. İkili telefonda araştırır araştırmaz hemen Serpil'i arayacaklar ve bir görüşme talep edebilirler. Zaten bu bar tarzı ortamda Şirin geliyor ama tek başına değil. Yanında Meto var. Bu mekan aslında biraz tanıdık geldi. Belki de burası Cem'in geçtiğimiz bölümlerden birinde gittiği yer olabilir. Hatırlarsanız Cem bir mekana gitmişti ve masasına Şirin gelmişti. Cem de ona geceliğinin fiyatını sormuştu. Eğer bu mekan Cem'in gittiği mekanlardan biri ise Arda bilerek burayı tercih etmiş olabilir ve böylelikle de Cem'i de küçük düşürmeyi hedeflemiş olabilir. Ama ince bir detay var. Bu mekana gelen Şirin ve Meto Serpil'den gizli iş yapıyorlardı. Bu yüzden buraya gelen Şirin ve Meto yine Serpil'den gizli para kazanmak için gelmiş olma ihtimali var. Ama Oya Ajans'ın adının tesadüfen geçmediğini düşünürsek ve Arda ile arkadaşının bir bekleyiş içinde olduğunu dikkat edersek Serpil'in yönlendirdiği bir iş gibi gözüküyor. İçeri giren Şirin'e Arda'nın bakışları çok dikkat çekici.
burada gerçekten kafam karıştı. Arda acaba Şirin'e aşık mı oldu sorusu kafamı karıştırıyor. Çünkü bakışları hiç bakış değil ve onu ilk defa görüyor ve sanki etkilenmiş gibi bir hali var. Belki de Arda ve Şirin'in bu hikayenin geleceğinde birlikte bir ilişkiye başlama ihtimali olabilir ve bence gayet makul. Hikayenin daha da karıştırılması için iyi bir seçenek. Şirin ve Yasemin'in dostluğu ve düşmanlığının yanında Cem ve Arda'nın dost düşmanlığı ve türlü oyunlar bu hikayeyi daha da çıkmaz ama aynı zamanda heyecanlı bir hale getirebilir. Bu yüzden bu bölümde Arda'nın Şirin'e ciddi bir ilgisini görebiliriz. Mehmet'le Yasemin'e asılan iş adamı bir otelde yüz yüze görüşüyorlar ve bu sırada Cem onları izliyor. Bu sahnenin de tam olarak şöyle geçmesini düşünüyorum. Cem'in geçen bölümde otele gittiğini hatırlarsınız. Mehmet'in bir işler karıştırdığını düşünüyordu ve ortalarda geziniyordu. O sırada da Yasemin ve Alman iş adamı birlikte yemeğe oturmuşlardı. Bu bölümde tokat yiyecek olan iş adamının ilk işi başına geleni söylemek için Mehmet'i araması olacaktır. Mehmet de bu durumu toparlamak için arabaya atlayıp doğruca otele gidecektir. Çünkü Mehmet'in yaşadığı bu durum için özür diler gibi bir hali var. Bu durum için tüm özürlerini dileyen Mehmet'in hemen arkasında da Cem onları dinliyor olacak. Ve böylelikle de geçen bölümde ona Mehmet'in bir işler çevirdiğini söyleyecek olan Adalet'in harika bir iş çıkarttığını anlamış olacağız. Onun sayesinde Yasemin'in planı başlamadan bitmiş olacak ve Cem tüm bu gerçekleri anında öğrenmiş olacak. O gece Yasemin'in ilk işi tokadı attıktan sonra sinir ve öfkeyle Serpil'in yanına gittiğini göreceğiz. Serpil de bu durumu olağan karşılaması gerektiğini ve bu tarz şeylerin her zaman yaşandığını söyler gibi bir hali var. Elimizden bir şey gelmediğini ve bunu yutuyoruz maalesef tarzında söylediği cümleler var. Yine bu fragmanda detaylı bir şekilde baktığımızda Yasemin'in attığı tokat sonrası elinin titrediğini görüyoruz. Bu durumdan ve taciz skandalından çok etkilenmiş ve gerçekten de sürekli Yasemin'in üzerine oynanan bu oyunlar ve tüm bu olumsuzluklar karşısında büyük bir sıkıntı geçirecek. Hem kardeşinin yaşadığı durum, parasını kaybetmesi ve ikinci taciz skandalı artık sabrın taştığı bir nokta olmuş durumda. Bu fragman sanırım Leke dizisinin ilk 5 bölümünde en heyecanlı fragman olmuş. Gerçekten çok beğendim. Gelecek bölüme ve bölümlere ilişkin tüm önemli detayları ve tüm her şeyi bizlere gösteriyor. Bölümü izlemek için önemli sebepler bıraktı bende. Bir yandan da Cem ve Belkıs arasındaki gerilim şiddetini arttırmış bir şekilde devam ediyor. Öyle ki Cem Belkıs'a anne değil Belkıs diye bağırarak giriyor ve onu Arda konusunda uyarıyor. Cem'in bu kıyafetine baktığımızda belli ki bu durum işle alakalı bir şey. Muhtemelen Arda'nın üzerine kurulan bu şirketle ilgili belli başlı durumlar var ve bunlar konusunda da Cem yavaş yavaş bilgi sahibi olmaya başlamış. Bu yüzden de Arda konusunda net bir tavır sergileyecek ve Belkıs'ı uyaracak. Arda konusunda gerçekten çok koruyucu bir adam. Onun için her şeyi yapmasına rağmen Arda ise abisinin bu kadar mükemmel olduğu için büyük bir öfke harbine girdiğini görmek gerçekten sinir bozucu. Bu bölümde çok güzel bir şey daha var. Sanırım 3. bölüm olması lazım. Görmüş olduğumuz flashback sahnesinden bir tane de bu bölümde göreceğiz. Bu flashback sahnesinde tam olarak ne olduğunu anlayamadım. Cem ve Arda dağlık bir alandalar. Önlerinde de bir araba var ve bu araba uçurumdan aşağı doğru iniyor. Bu araba aşağı doğru giderken çocuklar çok sakin gözüküyor. İlk etapta acaba babasının arabası mı diye düşünmeden edemedim. Ama uçurumdan aşağı giden bu arabanın karşısında çok sakin gözüküyorlar. Aklıma da hemen Cem'in annesini yatak odasında bastığı iş adamı geldi. Bu yüzden belki de bu araba bir şekilde babasının aldatılmasına sebep olan bu adamın ölümüyle ilgili bir şey olabilir. Bu konuda sizler de çekinmeden tahminlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Ben genel olarak zaten flashback sahnelerinin her türlüsünü çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Geçmişe gidip gelmek bu senaryonun olmazsa olmazı. Bu şekilde de sürekli örtbas edilen Belkıs'ın geçmişini bize göstermeye devam edecekler. Cem'in ofisine gelen bu adam hakkında hiçbir fikrim yok. Ne için geldiğini de açıkçası tam olarak kestiremedim. Yasemin konusunda olan biteni öğrenmesi için görevlendirilmiş olabilir. Ya da Arda konusunda öfkelenmesine sebep olan birisi de olabilir. Giyimine ve kuşamına baktığımızda bu adamın avukat olduğunu düşünüyorum ve belki de haciz tarzında bir durumla karşı karşıya kalabilirler. Ama benim tahminim bu adamın kesinlikle Arda ile bir ilgisi var. Bakalım ne olduğunu ben de çok merak ediyorum. Siz de bu konuda tahmininizi benimle paylaşabilirsiniz. Ve geldik sonunda fragmanın en sonuna. Yasemin ve Cem arasında bir tartışma görüyoruz ama arka fonda çalan müziğin aksine bu tartışmanın öyle ayrılık seviyesinde bir şey olmadığını düşünüyorum. Genel olarak tartışmaları ne diye sormaya gerek bile yok. Kesinlikle bu durum Yasemin'in içine düştüğü tuzak ve Cem de Yasemin'deki tuhaflığın üstüne gittiğini ve olan biteni öğrendiğini Yasemin'e söylediğini görüyoruz. Bu durumun çok rahat bir şekilde aşılacağını düşünüyorum ve dediğim gibi Mehmet planlarında başarılı olmayacaktır. Belki de ikili arasındaki bu konuşmanın ardından Luna Park'taki o mutlu sahnelerini görebiliriz. Her iki sahnede de Cem'in ve Yasemin'in üzerindeki kıyafetler farklı olduğu için ikisi farklı geceler olacaktır. Benim 5. bölüme ilişkin tüm analiz, inceleme ve yorumlarım bu şekilde. Epey uzun bir inceleme oldu. Umarım incelememi beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğenip paylaşarak bana destek olabileceğinizi unutmayın. Ayrıca yapacağınız tüm yorumlar benim için kıymetli. Bir sonraki Leke dizisi analizi
analizini kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.